Merhaba sevgili balıklar. Evet, 2024 Ekim ayı burç yorumları ile beraberiz. Ekim ayın ikisindeki yılın son tutulmasıyla başlayacak bu tutulma bir yeni ay. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim ve onu da takip etmenizi istiyorum sizden. Ekim ayında bu arada sevgili balık burcu bazı arkadaşlarım benim enerjimin düştüğünü söylemişler. Buradan onlara şey söylüyorum, haber gönderiyorum. Efendim yaz ayları olunca ben de yaz moduna giriyorum. Enerjim tabii ki böyle çok şey olamıyor. Dikkatim benim de başka konulara kayabiliyor doğal olarak. Her zaman aynı enerjiyle aynı performansı gösteremiyoruz maalesef. Evet haklısınız. Biraz böyle bir dönem şey yaptım enerjim mi düştü. Evet ama şimdi toparladık bakalım Ekim bize neler getirecek. Evet hadi gelin Ekim'e bakalım. Öncelikle 2 Ekim'de 10 derece terazi burcunda yani sizin başkalarının size verdiği değerleri anlatan, parayı anlatan, cinselliği anlatan, ölümü anlatan, Akrep Burcu'nun özelliklerini taşıyan bu alanınızda bir yeni ay, bir tutulma. Şimdi bu tutulma em, bir hem Mars yüzünden zorlu etkiler alıyor ama genel olarak ay içerisinde o kadar güzel bir toprak burcunda sizi destekleyen toprak burcunda o kadar güzel açılar var ki ve su burcunda o kadar güzel açılar var ki hani çok da sizi üzmez öyle söyleyeyim. Ben bunu hep paraya bağlamak istiyorum. Konuğumuz para olsun, başkalarından gelen paralar. Burada eşin parasında bir artış olabilir. İş ortağının parasında bir artış olabilir. Bu bir kadın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Merkür bu tutulma esnasında Lilith'le beraber buralarda bir yeni kapı açılması. Belki biri size bir maddi destekte bulunacak. Hadi gel şu işi yap diyecek. Ya da işte iş ortağınızla yaptığınız işten para gelecek ya da çalıştığınız bir kurumsa belki orada iyi satışlar yapıp prim alacaksınız ya da size prim verecekler. Yani böyle maaşınız olmayan ama başkalarından gelen paralar ya da bu bir bankadan kredi almak istiyorsunuz. Şu sıralar sizin çünkü bir ev almakla ilgili veya yuva ile ilgili yapmak istediğiniz bazı şeyler ve şanslar karşınıza çıkacak. Haziran'dan beri Jüpiter orada çünkü. Belki bu kredi onaylanacak ve istediğiniz koşullarda bir kredi alacaksınız mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani size böyle havadan gelen ama tabii ki bunun da bir karşılığı her zaman oluyor, değil mi? Bir para olduğunu söyleyebilirim. Belki de bir miras konunuz sonuçlanacak. Onu da söyleyebilirim. Bu anlamda ayın ikisini bu şekilde başlayacağız. Şimdi genel olarak dönüp baktığımda zaten Uranüs sizin dördüncü evinize yani yuva evinize girdiği için 2025'te ve tam da bu tutulma zamanı da şurada gördüğünüz bakın sularda Plüto Neptün arasında da güzel bir açı olduğu için ve Neptün sizi son 13 yıldır çok güzel bir şekilde desteklediği için ne yaptı sevgili balıklar? Hayallerinizi gerçekleştirmeye başladı. Bakın sakın bana ay yok benim hayalim gerçekleşmedi demeyin. Bu da balıkların bir özelliği. Mutlaka benim ne kadar çevremde balık burcu varsa evlenmek isteyen evlendi, çocuk yapmak isteyen çocuk yaptı, kariyerinde ilerlemek isteyen ilerledi. Ha bu kolay olmamış olabilir. Evet, kolay olmamış olabilir. Krizlerle olmuş olabilir. Ama sonuçta bu Neptün sizi çok uzun yıllardır korudu. Ve size 13 senedir burada gerçekten bir yeni düzeninizi kurmanızı
sağladı. Dolayısıyla burada yuvayla evle ilgili değişimlere artık hazırsınız. Burada fırsatlar karşınıza çıkıyor. Neden söylüyorum? Jüpiter de dördüncü evinizde olduğu için kiminiz evlenmek istiyor olabilirsiniz, kiminiz bir ev almak istiyor olabilirsiniz. Hatta belki ikinci bir ev almak istiyor olabilirsiniz. Şans sizden yana ve bu tutulmada da bu şansı, bu hayalinizi gerçekleştirecek bir şey olacak önünüzde. Fırsat olacak öyle söyleyeyim size. Ve ayın 14'ünde de Merkür hareket edecek ve Merkür Akrep Burcu'na geçecek. Şimdi Merkür Akrep'e geçtiği zaman biraz daha sizin yurt dışı ile ilgili işleriniz veya akademik alanla işleriniz artmış olacak. Belki bir eğitim almak isteyeceksiniz. Belki kiminiz spiritüel bir konuyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Biraz daha derinleşmek isteyebilirsiniz. Bakın bu zaten sizin hamurunuzda olan bir şey. Sezgileriniz çok kuvvetli ya. Dolayısıyla Merkür burada sizin sezgilerinizi bütün dünyaya açacak öyle söyleyeyim. Bunu avantajınız olarak kullanabilirsiniz sevgili balıklar. Venüs de aynı gün Uranüs'le bir karşıt açı. Şimdi Venüs'ün Uranüs karşıt açısı da size iletişimle ilgili bazı sıkıntılar, bütün bunları yaparken iletişimle ilgili bazı aksaklıklar, beklemediğiniz hatalar, sorunlar getirebilir. Bir laf vardır, kusura bakmayın, akım derken nokta nokta demek gibi hiç size ait olmayan bazı iletişim hatalarınız olabilir sevgili balıklar. Buna da dikkat edeceksiniz veya uzaklardaki veya eğitim aldığınız yerdeki bir kadınla ilgili iletişiminizde bir problem olabilir. Tamam? Dolayısıyla sizi böyle bir ay bekliyor. Ayın 17'sinde de bir dolunay var. Hep yeni aylar ve dolunaylar üzerinden ağırlıklı anlatıyoruz biz astrologlar. Ayın 17'sindeki dolunay, evet, o biraz beni hani en çok sıkan süreç bu dolunay diyebilirim. Neden? Dolunay Koç burcunda gerçekleşen, 24 derece Koç burcunda gerçekleşen ve karar alma ve Şiron'la da bir arada olduğu için bir karar alma, bir tamamlanma dolunay. Şimdi bu dolunay aslında Şiron'la beraber olduğu için burada sanki parayla ilgili bir konuda bir karar alma ve böylece örnek karar aldım, bir borcum vardı, onu ödüyorum. Neden? Buradaki Şiron iyileşmeyi getiriyor ama bu iyileşme böyle daha ileriye götüren bir iyileşmeden çok olan bir yarayı iyileşme olduğu için yani açık yarayı mı kapatma. Burada bir borcun kapatılması, bundan kaynaklı başka sıkıntılar olabilir. Anlatabiliyor muyum buradaki olayı? Veya paranızı bir başkasıyla paylaşmak, aileyle paylaşmak durumunda kalabilirsiniz. Ve dolayısıyla bu biraz sizi burada yorabilir. Çünkü Mars'ın da getirdiği Plüto ile karşıtlığına bir otoriteyle bir çatışma, bir sıkıntı, bir gerginlik olduğunu para konusunda söylüyor. Şimdi bu aşk meşk konularında biraz zorlu bir ay olacak sizin için sevgili balıklar. Çünkü Mars buradan zorlu bir açı yapacak Ay'a. Dolunaylar aslında terazi burcu gibi ilişkileri anlatır ve Mars'ın buradaki enerjisi de biraz ilişki yengeç burcunda ve Plüto'yla da karşıt. Eğer bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyle ilgili sıkıntılı bir durumu göz önüne getirebilir. Bu dolunayda yaşayabilirsiniz. Burada bir ya hep ya hiç şeklinde siz öyle yapmazsınız ama çünkü siz hep grilerdesiniz. Hiç ya hepiniz ya içiniz yok. Burada bir kopma olabilir. Burası aynı zamanda çocuk evi olduğu için çocukla ilgili bir sorun.
Çünkü ay da duygularla ve bizim şefkatimizle ilgili olduğu için burada onunla ilgili de bir sorun çıkabilir ve bu da sizi biraz yorabilir ayın 17'sinde. Evet, şimdi gelelim ayın 18'ine. Bu sefer Venüs'ün hareketi var. Venüs Yay burcuna hareket edecek. Şimdi Venüs Yay burcuna hareket edince biraz daha rahatlar. Çünkü Akrep'teki konum biraz zorlu. Sizi biraz daha iş hayatınıza, biraz daha sosyal statünüze önem veren, biraz daha buralardan keyif almak isteyen, biraz daha rahat ettiren bir enerji olacaktır Venüs burada. Bu ayın sonu yani 28'i ben sevdiğim bir gün oldu 28'i. Neden sevdiğim bir gün oldu? Her ne kadar balzamik dönem dediğimiz bir dönem olsa da yani ay anlamında buradaki bazı açılar ayın 28'inde çok güzel açılar var. Bir kere evli olanların evlilikle yuvayla ilgili şahane bir gelişmeleri var. İşte o belki krizleri daha önce yaşadığınız krizi çözüp istediğiniz, hayal ettiğiniz evliliği gerçekleştirebileceksiniz. Belki o evi satın alabileceksiniz. Belki eşinizin işinde veya sosyal statüsünde bir artış olacak ve bu sizi keyifli, maddi anlamda da keyifli bir hale getirecek. Evet, bütün maddi sorunlarınızı çözmemiş olabilirsiniz ama ayın 28'inde sizi çok güzel bir şey bekliyor. Aynı zamanda sadece o mu? Hayır. Merkür'ün Neptün'le, Mars'la ve Uranüs'le olan güzel açısı da. Yani ayın 28'ini çok sevdim desem size, sizin için de çok sevdim. Çünkü tüm güzel açılar topraklarda ve sularda. Su zaten sizin şeyiniz, toprak da sizin dost burcunuz, bir arada üretebiliyorsunuz. Bu ay bazı eylemler yaparak e, yuvanızda ve ilişkilerinizde rahatlama sağlayacaksınız. Krizler var mı? Evet var. Ama bu krizleri siz çok güzel yönetip destek alabileceğiniz bir ay olacak sevgili balıklar. Hepinize şahane bir ay diliyorum. Sevgiyle kalın.